Dünyada bunlar kadar değerli bir para birimi olan 4 dolardan fazla. Şu kız gerçek mi ya? Vallahi gerçekmiş. Ben yemin ederim manken sandım. Ülkenin %70'i dağlık ama dünyanın en kalabalık 11. ülkesi. Rüya gibi dedikleri şey bu olsa gerek. Japonya'da deneyimleyebileceğiniz çay seremonisi yapan da hadi canım. Gerçekten en güzeli dedikleri kadar varmış bu. Şu ülkede daha bir kere yemeği dahi kötü yapan bir yer görmedim. Çünkü burada yılda 1500'den fazla deprem oluyor. Oturduk abi 50-60 kişiyiz. Taş izliyoruz. Dünyadaki en ünlü altın tapınaklardan bir tanesi Golden Pavilion'a doğru gidiyoruz. En ünlü bambu ormanını görüyorsunuz. 1,5 milyon kişinin yaşadığı bir kent. Daha bir kere korna sesi duymadım. Domatese bak nasıl süslemişler. Ufacık paketi 2,5 dolar. İnsan Japonya'ya gelmeden önce böyle herkes uçan arabalara biniyor. Herkes çok lüks yaşıyor gibi hissediyor. Ama aslında hiç alakası yok. Sizlere iyi seyirler. Bana da bol keşfetmeli, keyifli bir artık son gün Kyoto gezisi olsun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Şu anda sizlere dünyanın en iyi gezilecek kentlerinden birisi seçilen birçok kez Japonya'nın Kyoto kentinden merhaba diyorum. Bugün Kyoto'nun artık 3. bölümünü çekeceğim. Hatırlarsınız buraya gelirken Osaka'dan yaklaşık 1 saatlik yolculuğumdan sonra demiştim ki ilk bölümde burası öyle bir bölümde anlatılacak yer değil. O yüzden 3 farklı bölgeye böldüm ve 3 farklı bölüm yapacağım demiştim. Ama bugünkü bölümde size enteresan bir içerik üretmeyi düşünüyorum. Çünkü daha çok parayla ilgili bir video yapacağım. Daha şu ana kadar bunu Japonya'da hiç yapmadım. İlk defa böyle bir bölüm yapmaya burada karar veriyorum. Neden? Çünkü şu ana kadar Japonya gezisi konusunda taşların yerine oturduğunu, ülkeyi yavaş yavaş anladığımızı, önemli kentleri vesaire özetlediğimi düşünüyorum. Ama buraya gelirseniz gerçekten gezerken nasıl harcarsınız? Hem bu kenti gezerek, hem bu ülkeyi anlatarak, hem de bütçesel olarak sizlere bunları göstererek bir rota çıkartıp plan yapacağım. Yani pek muhtemel bu bölümü izledikten sonra hepiniz Japonya'ya gelirken 3 aşağı 5 yukarı ne harcayacağınızı, nerede nasıl harcayacağınızı tüm detaylarıyla bileceksiniz. Ve aynı zamanda Kyoto'yu da artık tam anlamıyla bitirmiş olacağız. Açım. Sabah böyle hafif bir şeyler yedim. O yüzden hızlıca günü başlatmak istiyorum artık. Erken kalktım. Güzel bir gün olsun. Sizlere iyi seyirler. Bana da bol keşfetmeli, keyifli bir artık son gün Kyoto gezisi olsun. Abi dünyada bunlar kadar değerli bir para birimi olan, bozuk para anlamında söylüyorum, başka ülke bilmiyorum. Şu para 4 dolardan fazla. Bir bozuk para ya bu. Ve şu elimdeki en büyük paraları 10.000 yen. Bu yaklaşık olarak 90 dolara falan geliyor. Şimdi diyelim ki buraya geldiniz. 100 dolar paranız var. Ne yaparsınız? Hiçbir şey yapamazsınız. Baştan bunu söyleyeyim. Konaklama zaten 50 dolar en az. Tokyo'da 60-70 dolar. 2 kişi gelirsiniz. Kişi başı 100 dolara yine gezersiniz bu arada. Ama konaklamayı geçiyorum. Konaklama kısmında herkesin bir 3 aşağı 5 yukarı bir standardı vardır. Kimi hostelde kalır, kimi otelde. Ama bunu çıkarttığımızda o gösterdiğim paralarla mesela 10.000 yenle tahmini ne yapılır? Şimdi bugün göreceksiniz. İyi para bu arada. 10.000 yene ben çok rahat Japonya'da geziyorum. 100 dolar. Yiyorum, içiyorum, eğleniyorum. Yani Türkiye'de tatil yapsam 100 dolara. Ulan nasıl dönüş o? Deli dönüşü yaptı. 100 dolara hani bir Kaş'ta maçta gezemem muhtemelen. O yüzden gayet güzel bir para olduğunu baştan size bunu belirtmek istedim. Paraları bu. Her yerde para çekebileceğiniz ATM var. Asla kredi kartı kullanmayın. Çünkü Türkiye'deki kur farkından felaket çakıyorlar. Önceki bölümde de söyledim. Bunun Türkçesi artık bu. %12 falan fark ediyor. Ya yanınıza dolar getirin ya da buradaki ATM'lerden iyi çalıştığınız bir banka varsa ATM'den para çekin. O zaman %5 falan fark ediyor. Velhasıl kelam para kısmında böyle hallettik. Hadi gelin artık bu çocuk bir yemek yesin. Bak şu market ülkenin her yerinde var. 7-Eleven'ı göstermiştim. Bir de Lawson'u göstereyim. Bak mesela burada
Soğuk, sıcak ne ararsanız içkiler de var 7/24. Burada biralar var, kahveler ve sular var. Şurada meyve suları var. Şurada tatlılar var. Şurada envai çeşit kurutulmuş ahtapotundan kalamarına kadar satıyorlar paket halinde. Onlar da meyve olmadığı için daha çok deniz mahsulü. Burada mesela cipsler var. Ne ararsanız. Şöyle fındıklar, fıstıklar var. Gayet 200'e alabiliyorsun bak, $2 falan mesela. Şurada noodle'lar var. Bunu hemen istersen hani bütçesel geziyorsundur. 300 yene gayet bir öğün yemek yiyebilirsin. Ya da şunları alıyorsun, direkt ısıtıyorlar. Şurada bak 500 yene salatalar var. Şurada 460'a makarnalar var. Her yerde noodle satıyorlar, sushi satıyorlar. Neydi bunların ismi, unuttum. Bundan alabilirsin, hemen atıştırmalık atarsın. Yani yeme içme konusunda hiçbir sıkıntı çekmiyorsun. 500 yene falan da istersen böyle bir markette doyabilirsin. Bunu yapmamın amacı gerçekten bence her bütçeye uygun bir şeyler var. Allah'ım şunların tatlılığına bak. Şimdi bir AVM gibi bir yere geldiğimi düşünüyorum. Benim otelin yakınında. Şurası bir kafeymiş. Geçenlerde bir et restoranı görmüştüm. Sabah diye yememiştim ama şimdi değerlendirmeyi düşünüyorum. Heh, burası. Bak şöyle, bunda çok iyiler zaten. Her yerde kapının önüne bu şekilde ne yiyeceğinizi koyabilecekleri büfeleri var. Aynısı geliyor birebir. Çok uygun fiyatı ya. Yani şu tabak $7 falan. Domuz değildir inşallah. Bakalım bir. İsmi de buymuş. Masayoshi. Abi mesela seni görüyorlar ama hala Japonca konuşmaya devam ediyor. Bu konuda bir anlaşamıyoruz. Bu ülkede en sevdiğim şey su. Her yerde ücretsiz. Hemen suyunuz gelir buz gibi. Dünya artık çok değişti. Eskisi, yani 10 sene önceki dünya ile şimdikinin arasında 100 sene fark var. Bunu 15 yıldır gezen, Asya'yı da gezen bir arkadaşınız olarak söylüyorum. Eskiden gerçekten dünyanın birçok yerinde, Asya'da İngilizce konuşan insan bulamazdınız. Şimdi Çinliler bile Amerikan aksanıyla çatır çatır İngilizce konuşuyor. O yüzden her yerde artık Japonya'sından Çin'ine kadar İngilizce menü bulabiliyorsunuz. Ve gerçekten de adamlar 150 gram soft sirloin eti 790 yene satıyorlar. Yani $7. Bakalım nasıl bir şey. Şimdi burada $7 bunu da yiyebilirsin. 12.000 yene Kobe'de yiyebilirsin. Hani o Kobe'li bölümü ayrı yaparım ben size. Böyle gayet sulu bir et, patates kızartması, adet brokoli ve tereyağı geldi. Gayet güzel görünüyor. Asla tuz kullanmıyorlar. O yüzden ben daha hemen başında tuzumu ekledim. Gayet pamuk gibi et. Çok güzel. Şu ülkede daha bir kere yemeği dahi kötü yapan bir yer görmedim. Bu kadar her şeyleri disiplinli ve saygılılar, işlerinde dahi. Afiyet olsun. Güne başladık bakalım. Az önce testi yaptım. Süratli bir şey işte 730 mu ne mesela. 10.000 verdim, bir de 30 verdim üstüne. Hani bazen kafaları yanıyor mu diye hani derler ya. Vallahi gayet artık herkes çatır çatır o küsuratla da bütünleyip tam para olarak geri vermeyi biliyor. Eskiden böyle değildi, biliyor musunuz? Ben de yaşlı dayılar gibi konuştum ama gerçekten net gördüğüm şeyleri sizlere aktarıyorum. Şurada bir kahve içeyim. Çünkü ben kahve içmeyince başlayamıyorum güne. Çok güzel kafeler var. Onlardan bir tanesi. Birçok kafede 300 ila 400 yene kahve içebiliyorsunuz. $3,5 civarında. Ve burada bir kültür var. Mesela hesabı öderken asla elden almıyorlar. Ve hesabı, parayı koyabileceğiniz bir kase getiriyorlar. Yani kutu gibi bir şey var, ona koyuyorsunuz. Ve o saygı sürecini çekemiyorum utancımdan. Yani o kadar kibarlar, o kadar sakinler, o kadar saygılılar ki yani işte de böyleler, sosyal hayatta da. Bunların hepsini yine gün içerisinde size göstereceğim ama şu anda bile o kahveyi sipariş ederken parayı ödediğim süreci çeksem ne demek istediğimi anlarsınız ama rahatsızlık vermemek için çekmek istemiyorum. O yüzden burada hiçbir şey yapmasanız bile asla para harcamadan keyif alacağınız bence en güzel şey insanları izlemek. Yani oturup birbirlerine olan saygıyı ve ahlakı nasıl başarmışlar insanın aklı almıyor. Ben burada insanların gerçekten gece hayatında, restoranda, barda, kafede böyle bir çantasına, cüzdanına, telefonla baktığını görmedim. Herkes her şeyini bırakıp gidip geri geliyor mesela. Asla çalınma riski diye bir güvensizlik hissetmiyorlar. Çünkü dünyanın en ahlaklı, dünyanın en güvenilir toplumlarından bir tanesindeyiz şu anda. Ve bunu hayatlarının içerisinde o kadar güzel entegre etmişler ki ve siz bir yabancı olarak bile bunu
kadar net yaşayarak görüyorsunuz ki benim Japonya'da şu ana kadar en çok gıpta ettiğim şey bu insanların saygıları ve gerçek anlamda ahlaki olarak toplumun tamamen bu düzene oturmuş olması. Ve bunun temelinde pek tabii ki Şintoizm dini var. Ama bizim de dinimizde ne öğretiler var ama en yukarıdakinden en aşağısına kadar ne yazık ki din kavramımızdaki öğretileri anlayamadığımız için toplumla entegre edemediğimiz bir dindeki öğretiler ne yazık ki bizde işe yaramadı. İşte Japonya'ya geldiğinizde inanın bana en çok böyle içinizden ister istemez bir kıskançlık olacak şey bu olacak. Göreceksiniz. Çok güzel bağladım vallahi. İçimde bu birikti artık çünkü. Hayran oldum bu konuda onlara ya. Yani keşke biz de böyle olsak. Yine çok güzel bir kahve. Kahveyi içtikten sonra trene atlayacağız ve dünyada muadilini göremeyeceğiniz çok özel bir tapınağa götüreceğim sizi. Yemeğimi yedim, karnım tok, sırtım pek. Şu metro ağıyla, daha doğrusu şu trenle dünyadaki en ünlü altın tapınaklardan bir tanesi Golden Pavilion'a doğru gidiyoruz. Bugünkü bölümde daha önce hiç muadilini size göstermediğim tapınaklar göstereceğim. Tabii ki aynı zamanda harika bir doğaya da doyacağız. Hemen biletimizi alalım. Buradan hızlıca biletimi alayım. Daha önceden de söylediğim gibi Google Kore'deki gibi değil, çatır çatır çalışıyor. Mesela Google Maps şeyde çalışmıyordu Kore'de. Aklınızda bulunsun. Gideceğim durağın ismi şu. Wara Tenjinmae diye bir durak. Her şey yine İngilizce. Rahat rahat alabiliriz. Sadece 2 dolara biletimi aldım. Bu biletle şimdi yaklaşık 28 dakikalık yolculuk yapacağız. Ulan Fethiye'yi böyle gezmedim var ya. Japonya avucumun içi gibi. Biliyorum artık. Şu sessizliğe bakar mısınız? Yani 1,5 milyon kişinin yaşadığı bir kent, daha bir kere korna sesi duymadım. Hatta bak size temizlikle ilgili bir şey daha göstereyim. Şurası bir tren rayının temizliğine bakar mısınız? Bir tane çöp atmaz mısın ya bu insanlar? Böyle daha çok yatay mimarinin olduğu bir kent burası. Ama gökdelenler kısmı da var tabi. Çok küçük evlerde yaşıyorlar ya. O kadar minimal ki her şey. Geldik. Şimdi bakın böyle tren istasyonlarında bekleme alanları var. Rahat etmeniz için. Etrafı camla kaplı bildiğiniz odalarda dinlenebiliyorsunuz. Bu bir JR yani Japan Railways hattıydı. Metro gibi değil, daha şehirler arası. Şimdi ben şehrin tam dışına geldim. Çünkü bu gideceğim tapınaklar bölgesine gidiyorum şu anda. Ama altın tapınağı en son göstereceğim. Yolda karar değiştirdim. Çünkü bu metro ile gelmek benim için daha kolaydı o hatla. O yüzden bölgeyi komple gezeceğimiz için böyle rota değişikliği yaptım. Burası da çok ünlü tapınakların olduğu Kyoto'nun en turistik yeri. Zaten bak direkt hemen tapınakların çıkışlarını gösteriyor. Görüyor musunuz? Burada dünyaca ünlü bir bambu ormanı da var. Elektrik süpürgesiyle merdivenleri temizliyor adam. Elektrik süpürgesi kısmını ilk defa görüyorum. Bugün hafta sonu, o yüzden bayağı hareketli gibi ortalık. Hızlandırılmış bir şekilde gezmemiz lazım. Çünkü Japonya ile ilgili yaklaşık 300 sayfa web sitemde yazı yazdım. Buralara gelirseniz şimdi açıklama kısmına hem size şehir şehir yazılarımı hem de Japonya gezi rehberlerimi koyacağım. Bununla birlikte eğer Kyoto'ya da gelirseniz size önerdiğim bölgesel otellere kadar açıklamaya bırakacağım. Bedavaya bildiğiniz size tur rehberliği yapıyorum şu anda. Şaka maka, yani çok işinize yarar. Bu kaynakları internette kolay kolay bulamazsınız düzenli bir şekilde. Yani bunu Türkiye'de yapan 3-5 kişiden biri de benim. Bu rotalara, önerilerime bakarsanız bana teşekkür edersiniz. Böyle yerleri gezerken beni alsanız benim için yeterli. Şimdi ilk tapınağımıza doğru gidelim. Şu et ne ya? Wagyu. Şuna bir bakar mısınız? Yapay mı lan bu? Bu yapay ama ya. Gerçi gerçeği de bu kadar
benziyor. O mermer diyorlar ya, etteki mermer şeyi, yayılımı. Etle yağın. Aynen öyle oluyor. Onu ben size Kobe'de göstereceğim ama. Bu ülkede bir çilek çılgınlığı var. Yani bulabildikleri her yerde çilek satıyorlar ama yapay çilek gibi görünüyor değil mi? Ama gerçek işte bu. Şunun paketi 6 dolar. Bir tane portakal 3 dolar. Domatese bak nasıl süslemişler. Ufacık paketi 2,5 dolar. Ben dün ne gördüm burada biliyor musunuz? Bak hazır olun. Şöyle söyleyeyim size, 20 santim genişliğinde bir duvar gibi düşünün. Bildiğin kaldırımda gidiyorum. Adamın evinin duvarıyla arası 20 santim ama. Soğan ekmiş oraya. Bulabildikleri her yere bir şey ekmek zorunda kalıyorlar. Çünkü arazileri yok. Arazi olmadığı için her şeyin üretimi denizden. O yüzden okyanus ülkesini bu kadar iyi dünyada kullanan başka ülkede zaten yok denecek kadar az. Bu sebeple meyve sebze yerine hep deniz mahsulü tüketiyorlar ve burada meyve sebze altın kadar değerli. Yani bunu niye söylüyorum? Olur da bir gün Japonya'ya gelirseniz gelmeden önce bolca meyve sebze yiyin. Çünkü burada yiyemeyeceksiniz. İnsan Japonya'ya gelmeden önce böyle herkes uçan arabalara biniyor, herkes çok lüks yaşıyor gibi hissediyor. Ama aslında hiç alakası yok. O kadar minimal yaşıyorlar ki evler küçücük, arabalar çok sıradan. Yani ben lüks arabayı o kadar az gördüm ki dönüp hani birkaç defa baktım. Aa dedim, bayağıdır lüks araba görmüyordum. Hissiyatına kapılıyorsun. Şöyle bir mahallenin içinden yürüyorum şu anda. Burası da çok tatlıymış be. Yani gel burada boş boş dolaş. Aa bak etler bile ne kadar pahalı görüyor musunuz? Yani bunlar 100 gramı bu arada. Yani şu etin 100 gramı 20 dolar. Her yerde kasap var. Böyle sıraya girip saatlerce beklemeyi de çok seviyorlar. Şimdi gideceğim yer dağların eteğinde suların aktığı, ormanların kaplandığı bir tabiat harikası yer. Tapınakları daha önceki bölümde anlattığım gibi daha izole, sakin, sessiz, inzivaya çekilecek yerlere yapıyorlar. Zaten ana manası da bu. Zaten ismi de buradan geliyor tapınakların hep. Ve Şintoizm ve Budizm dininin karışımı aslında buradaki tapınakların çoğu ve 1800 tane tapınaktan sadece size bugün 5-10 tanesini gösterebilirim. Çünkü çok fazla var ve bir süre sonra insanı bayıyor. Yalan söylemiyorum. Daha çok kadınlar işte böyle kimono kiralıyorlar. Bu kimonoları da yaklaşık 20 dolar 30 dolar para veriyorsunuz, kiralıyorsunuz. Daha nostaljik bir gezi oluyor. Hem de anısı kalıp daha görseli size böyle fotoğraf çektirebileceğiniz hikayeler bırakıyor arka planda. Birazcık meşakkatli çünkü ayağınıza terliğe kadar giydiriyorlar. Hal böyle olunca yürümesi kolay olmuyor. Aklınızda bulunsun. Şu kız gerçek mi ya? Vallahi gerçekmiş. Ben yemin ederim manken sandım. O kadar beyazdı ki. Onlar için beyaz olmak güzelliğin bir göstergesi. Güneşte bile şemsiyeyle gezerler. O yüzden artık bu duruma alıştım. Kesinlikle böyle daha da beyaz olmak için pudraları suratlarının, boyunlarının her yerine sürüyorlar. Şimdi günümüzün ilk tapınağına hoş geldiniz. Bunu diyorum bak, ne kadar zor yürümek, görüyor musun terlikle? Kolay değil yani, akşama kadar canınız çıkar, aklınızda bulunsun. Bak abi, ne anlatsam bak birebir aynısı oluyor, görüyor musunuz? Güneş çıktı, hemen şemsiyeler çıktı dışarıya. Hiç bu kadar Kyoto'da kalabalığı bir yerde görmemiştim. Burada birden çok tapınak var. Ya bir de Japonlar çok tatlı gülüyorlar ya. Tebessümleri falan çok hoş. Ve artık Japon, Kore, Çin bunun ayrımını yapabiliyorum. Yani her önünüze gelene Japon demeyin derler ya Asyalıya. Ki çok kızar mesela Koreliler falan. İnsan bir süre sonra artık bunu anlıyor. Hatta Kore bölümünde Koreli enişteyle çektiğimiz videoyu kesinlikle izleyin. O diyor ya, sizin diyor birbirinizi ayırmanız çok zor. Bence hepiniz aynısınız diyor. Hani biz hep Asyalılar aynı gibi konuşuyoruz. Onlar da bizim için aynısını düşünüyorlar. Şimdi burada birden çok tapınak var. Girişten itibaren başlıyor. Ama ben sizi en güzeline götüreceğim. Tenryuji adında bir tapınak. Şu şekilde yazıyor ismi de. İçeriye 500 yen vererek girdim. Daha çok
bahçesiyle ünlü ama ne yazık ki sakura bitti. Ben ucundan kıyısından yakalayabildim. O tam sakura güzelliğini göremiyorsun. Böyle bahçesinde dolaşıp istersen içerisine de girebiliyorsun ekstra ücret ödeyerek ama o kadar çok tapınak gördüm ki hani buna girme gereği duymadım. Zaten bunun böyle içine girecek de çok bir görsel güzelliği de yok. İçerisi de böyle bakın gayet sade. Gayet Japonya'nın o bütün. İyi tatiller. Siz de mi Türksünüz? İlk defa Türk gördüm yani ne kadar zamandır geziyorum. Şimdi detayları tam söyleyecektim. Abi biz Japonların bu felsefelerinden dolayı Zen felsefesi özellikle her şeyde bir sadelik, netlik, temizlik ve düzen var. Burası da yaklaşık 700 yıllık bir Zen Budist tapınağı. Ve bu nasıl bir inanç? Özünde şöyle düşünün. Adamlar bir taşın, bir ağacın, havanın bile bir ruhu olduğunu ve özellikle geçmişteki ancestors, işte ecdatlarının yansıması da olabileceğini düşünerek her şeye saygı duyuyorlar. Özellikle göreceğimiz bugünkü bahçelerde Zen felsefesiyle yapılmış böyle şekiller göreceksiniz. Bu onlar için bir ibadet. O bahçede yaptıkları şekillerin insan bedenini, ruhunu rahatlattığını düşünüyorlar. Şimdi bu tapınağın hemen arka tarafında çok güzel bir bambu ormanı var. Onun içerisinde yürüyüş yaparak dolaşabiliyorsun. Ben de yavaştan yukarıya doğru çıkıp biraz tabiata doymak istiyorum ama çok güzel bir yerdeymiş. Beğendim burayı da. Bahar zamanları ne kadar güzel fotoğraf veriyor doğa. Bir de sonbaharda çok güzel. Vay. İşte Japonya'nın birçok tanıtımında kullanılan dünyanın en ünlü bambu ormanını görüyorsunuz. Yalnız inanılmaz kalabalık. Benim burada fotoğrafım var, bir tek ben vardım mesela. Ve şu tarafı bayağı kesmişler. Sol tarafı. Sağ taraf çok sık. Bu kadar çok bambuyu hiç görmedim. Hani daha örneği başka nerede var bilmiyorum. Burası da artık en yoğun görebileceğiniz noktalardan bir tanesi. Bu ağaçları aynı zamanda kutsal olarak görüyorlar ve hayatlarının her bir detayında kullanmak için gayret ediyorlar. Zaten bambudan yaptıkları evler, bambudan yaptıkları ahşap işlemeler harika. Ve bunun en büyük zenginliğinin sebebi de işte bu ormanları. Bunlar bir de bazen böyle rüzgarda birbirlerine vururlar böyle yavaş yavaş eğilerek. Onun sesi de çok güzeldir. Çünkü ağaçların içerisi boş. O yüzden böyle boşlukta birbirine vurunca rüzgarda o ses insanı böyle çok huzurlu hissettiriyor. Çok beğendim burayı. Yani buranın muadilini hiç görmedim. Böyle zor zor çıkarsınız işte. Dediğim şey. Şimdi buradan ayrılıyoruz. Başka bir tapınağın olduğu yere doğru dolaşa dolaşa gezeceğim. Yani gerçekten burada hiçbir şey yapmasanız bile, böyle boş boş dolaşsanız bile o bile çok keyifli. Az önce bir tabela göstermeyi unuttum ben size. Aklınızda bulunsun. Herhangi bir tapınakta sigara içerseniz 30.000 yen cezası var arkadaşlar. Yani 300 dolarcık. Yani yapabileceğiniz kendinize bu seyahatinizde en büyük kötülük tapınakta sigara içip ceza ödemek olur. Ki sokaklarda da içemiyorsunuz birçok yerde. Yakalanırsanız ceza yiyorsunuz. Ama yakalanmazsanız sorun yok da aklınızda bulunsun. Bizim gibi çok sigara içen bir ülkenin insanlarına böyle bir uyarıda bulunmuş olayım. Umarım hepiniz sigara içmezseniz bırakırsınız. Böyle de sosyal mesajımızı verelim. Şimdi çok güzel bir mahallenin içerisinden yine insanın sinirlerini bozacak şekilde düzenli bir bahçeleri görerek ilerliyorum. Burası bildiğin köy gibi. Böyle küçücük küçük sokaklardan geçiyorum. Harika bir tabiatı var ya gerçekten. Şimdi aslında ülkeyi büyük dev gibi düşünebilirsiniz. 150 milyon kişi yaşıyor. Ama 6852 tane adadan oluşan bir yer ya burası. Ve Türkiye'nin yüz ölçümünü olarak 1/3 diye hatırlıyorum. O yüzden sıkışmış bir coğrafyadalar. Ülkenin %70'i dağlık ama dünyanın en kalabalık 11. ülkesi. Hal böyle olunca insanlar bakmayın hani benim size şu an bu gösterdiğim evler ve tabiat Japonya değil yani. Hani Osaka'da, Kyoto'da merkezinde ya da
Tokyo'ya gittiğinizde, ki hele Tokyo'da 35 milyon kişi yaşıyor. Oralara gittiğinizde bunları özleyeceğiz, arayacağız. O yüzden hani bunu buraya bağlamak istiyorum. Bu Japonya'nın nadir görebileceğiniz güzel aslında yaşam şartlarının olduğu evleri. İşte aslında bu kadar zor bir coğrafyada ayakta kalmak çok zor. Çünkü burada yılda 1500'den fazla deprem oluyor. Yanardağlar ülkesi ve bununla beraber ülkenin çok büyük kısmı yaşlandığı için gelecekte ülke pek de aslında parlak değilmiş gibi düşünülebiliyor. Sırf bu yüzden geçim ve hayat sıkıntılarından dolayı her yıl 30 bin insan Japonya'da intihar ediyor. O yüzden Japonya konusunda ben başarı, hırs, toplumsal baskının mutluluk getirdiğine asla inanmıyorum. Hani hep diyorlar ya Japonların eğitim sistemi şöyle vesaire. Bunun da doğru olduğunu düşünmüyorum. Çok ahlaklılar, takdir ediyorum. Keşke biz de öyle olsak. Ama hayatlarında dengeyi kaybetmiş bir toplum. Hal böyle olunca da gerçek anlamda rekabet ve yaşam şartlarındaki o iş alanında özellikle baskıdan dolayı çok fazla bulanıyorlar. Hatta öyle ki dünyanın en büyük kumar ülkelerinden bir tanesi burası. İnsanlar kumarhanelerde yatıyorlar ama kumarhane bu ülkede legal değil, yani yasal değil. Pachinko adındaki kasinolar var burada ve yıllık gelirleri 300 milyar dolardan fazla. Bu Amerika'nın kumarhaneden kazandığı paradan daha bile fazla. İşte böyle anime hayatı, kumardır vesaire derken gerçek anlamda aslında bana sorarsanız mutsuzlar diyarı da diyebiliriz buraya. Şimdi buradaki otobüs durağından bir sonraki yere gideceğim. 20-25 dakika falan sürecek. Böyle otobüslere arka kapıdan biniyorsunuz. İnene kadar ön kapıdan inerken de paranızı ödüyorsunuz. Bu sistem daha basit bence. Çok daha hızlı işliyor. Arigato. Ya ben yanlış bir şeye mi bindim? Aktarma yapmam lazım. Gideceğim tapınağa. Otobüs terminaline geldim. Buradan şimdi aktarma yapıp bir sonrakine gitmeyi planlıyoruz. Bazen böyle spontane olmasını da seviyorum. Sadece biraz yine acıktım. Artık açlık alışkanlık haline döndü. Yazıyor zaten tapınaklar. Benim bineceğim şu 59. Adamlar işlerine o kadar değer veriyor ki mesela şu dayının görevi otobüsleri doğru bir şekilde trafiği durdurup içeriye yönlendirmek. Kendini parçalıyor. Onu izliyorum 10 dakikadır. Bunu niye söylüyorum? Bunlar o kadar ahlaklı insanlar ki iş ahlakı diye bir şey var. Ve bunu toplum olarak benimsiyorlar. Yani bir şeyi yapıyorsan düzgün yapacaksın. Yapmıyorsan da senden ahlaksızı yok mantığındalar. Mesela hırsızlık da en büyük suçlardan bir tanesi. Adamlardaki şu iş disiplinini bile ben bazen okuyorum, izliyorum. İlginçler. Kendilerini adıyorlar. Dünyaca ünlü Ryoanji tapınağına geldim. Burası o kadar güzel bir yer ki UNESCO koruması altında. Şimdi içeriye girince göstereceğim. Buralarda sakuranın hala ucundan detaylar görünüyor. Yolda da bayağı bir manzara görmüştüm. Oğlum şuranın güzelliğine bakın. İşte ışık olduğunda bu kadar güzel çıkıyor her şey. Giriş ne kadarmış? 600. Şimdi biletimi aldım. Yaklaşık 6 dolar gibi bir para ödedim. Burası da çok ünlü bir, özellikle bahçeleriyle, zen bahçeleriyle ünlü tapınak. Şöyle koca bir araziyi gezeceğiz. Vallahi ben bir akademisyen olsam, öğretmen olsam, artık herhangi bir alanda hiç önemli değil. Gelip şu Kore, Japonya gibi ülkeleri, aynı zamanda Tayland ve Bali gibi yerleri de mutluluğundan dolayı incelerim. Tez konusu olur. Biz var ya şu an toplum olarak resmen bir açık hava tımarhanesinde yaşıyoruz. O kadar gergin, o kadar nefret dolu, o kadar mutsuz, o kadar umutsuz ve birbirimizi boğazlamaya hazır bir durumdayız ki gelen yorumların içerisinde insanlarda böyle bir nefret söylemi var artık. Yani
o kadar tahammül edemiyor güzel şeyler görmeye artık adam dünya ile ilgili. O yüzden Türkiye'de benim şu seyahatleri hani yaparken insan biraz da şunu öğreniyor. Mukayese edebiliyorsunuz. Çünkü çok görüyorsun. Gezerken öğreniyorsun, okuyorsun, araştırıyorsun ve yerinde görüyorsun ya. İnsan bunun farkındalığını daha net hissediyor. Hal böyle olunca da son yıllarda Türkiye'de gördüğüm, bak net söylüyorum 5-10 yıldır gördüğüm bu kadar insanlardaki gerginliği hiç görmedim ben. O yüzden iddia da ediyorum dünyadaki en aslında mutlu, pozitif olabilecek bir toplumken bu kadar gergin olarak son yıllarımızı geçiriyor olmak beni çok mutsuz ediyor. Bir an önce düzelmemiz, kendimize çeki düzen verip bir silkelenmemiz lazım. Yoksa bu şekilde devam ederse çocuklarımıza yazık olacak. Bu seyahatimin de bana kattığı en önemli yetkinlik bunu görüp birazcık daha mutluluk ve umudun aslında ne kadar önemli bir şey olduğunu görmem oldu. Şimdi içeriye giriyoruz. Bakalım içerisi nasılmış. Her yerde ayakkabı çıkartıyorsunuz ülkede. Benim kaldığım otelde bile ayakkabıyı çıkartıyorlar. Bak mesela buranın içerisine girmeyi tercih ettim. Çünkü özellikle bahçe kısmını içeriden gezerek görmek zorundasınız. Mesela az öncekinde öyle bir şey yoktu zaten. Niye? Çünkü solunuzda dünyanın en ünlü zen bahçelerinden bir tanesi var. Diyeceksin ki Allah aşkına taşa bakıyorsun. O kadar haklısınız ki. Vallahi oturup bunu izliyorlar. Şunun anlamı, hepsinin bir anlamı var. Aynı zamanda yapının içerisindeki odaları görüyorsunuz. Bak yine giremiyorsun yani. Hep aynı format. Yani gösteriş yok, sadelik, basitlik. Hep bunu temsil ediyor. Bunu daha önce Şintoizm ve Budizm dinlerini anlatırken size bir önceki bölümde aktarmıştım. Şöyle bir gezelim bakalım. Oturduk abi, 50-60 kişiyiz. Taş izliyoruz. Abi bakar mısınız? Tapınağın zaten tanıtım kataloğunda bu taş var. Şu taş. Yani abarttığımı düşünebilirsiniz ama yemin ederim bu olay. Şimdi burası 500-600 yıllık bir aslında tapınak ve olayı 15 tane taş görüyorsunuz ya. Hangi açısından bakarsanız bakın tepe hariç hep 14 tane sayarsınız. Yani 15.yi asla göremiyorsun. Ve dünyada bu şekilde yapılmış en iyi korunan zen bahçesi burasıymış. Gerçekten hani bakın insanlar oturup taşları izliyor şu an ve aslında bir onlar için aynı zamanda bu bir ibadet. Taşları izlemeye bıraktım artık. Birazcık da tapınağı gezeyim dedim. Etrafında böyle yine çok tatlı bahçe var. Bak burayı anlarım, ne güzel, ne kadar huzurlu da o taş işi bana biraz saçma geldi. Şimdi bunun detaylarını bilenler bana bayağı kızacak belki ama ne bileyim ya, yorumu siz yapın. Burası aslında oldukça büyük bir alana kurulu. O yüzden ben sadece az önce o zen bahçesiyle ünlü olan yeri size gösterdim. Şimdi bir de pagodanın olduğu yer var. Oraya doğru gidiyorum. Vallahi şu orman daha güzel. Yalan söylemeyeyim yani, gerçekten bana hissettirdiği o. Bakalım burası nasılmış. Bak burayı hatırlamıyorum mesela. Pagodası bu. Çok güzel parkları var, bahçeleri var. Çok güzel kesmişler. Çok güzel budamışlar. Şöyle bir aşağı doğru yürüyelim bakalım. Orada ne varmış. Şu yeşili siz ekranda net görebiliyor musunuz bilmiyorum ama o kadar koyu bir yeşil var ki canlısı muhteşem. Umarım ekranda da o güzelliği GoPro çekebiliyordur. Tek tek yerdeki dallara kadar topluyorlar. Şu mesela yani otu nasıl bu kadar yeşil oluyor anlamış değilim. Böyle yosunlanmış gibi ama çok güzel görünüyor. Ve bunu bütün tapınaklarda görebiliyorsunuz. Hatta bak çok ilginç bir ağaç göstereyim size. Bu sanki Avustralya'da dışı yanan ağaçlar vardı devasa. Onlara benziyor. Çok ilginç bak bu ağaç.
Şimdi bunu yaptım ya 10 bin dolarcılığa keserler. Yok, bunun bir özelliği vardı. Mesela Avustralya'da hatırlıyorum yangınlar olmuştu. Hatırlıyor musunuz? Ağaçlar zaten milyonlarca yıldır oranın tabiatından dolayı dışı yanıp ağacın dışı kararıyor ya, kömürleşiyor. Sonra yeniden filizleniyor mesela. Böyle enteresan bitkiler var dünyanın birçok yerinde ve bunları biz bilmiyoruz. O yüzden böyle enteresan, daha önceden görmediğim ağaçlar falan fark ettiğimde böyle çekiyorum ki hani en azından bilenler varsa yazsın. Abi bak işte burası çok güzel. Rüya gibi dedikleri şey bu olsa gerek. İnanılmaz. Şu renklere bakın. Burada ne varmış bakalım. Ha, çay seremonisi. Abi burası işte klasik bir Japonya'da deneyimleyebileceğiniz çay seremonisi yapan yerlerden bir tanesi aynı zamanda. Hadi canım. Bak buraya bayıldım. Böyle oturuyorsunuz bak sessizliğin içinde. Çayınızı içiyorsunuz. Yani şimdi haksız mıyım? Bir o zen bahçesinin olduğu görselliğe bak. Bir de az önce size gösterdiğim şu çay içebileceğiniz yerin. Ki benim anılarımda hep en derin Japonya izlerini bırakan şeyler böyle bahçeler zaten. O yüzden geldiğinizde bol bol tapınak falan gezersiniz de böyle bahçeler, çay seremonilerinin olduğu yerler görürseniz direkt onlara katılın. Çok daha keyif alırsınız. Şimdi burada bir göl var. Gölün etrafından dolaşarak geziyorum. Beğendim. Buranın en çok bahçesini beğendim arkadaşlar. Ben dünyanın herhangi bir yerinde bu ülkedeki kadar ağaçları tek tek korumaya çalışan bir ülke görmedim. Hatırlamıyorum. Bakın size bir örnek de anlatayım. Şu sistemi görüyor musunuz? Bütün parklarda benzerini gördüm. Ve ellerinden geldikçe ağaçlar kırılmasın, yok olmasın, kurtarabildiğimizi kurtaralım diye şöyle bir düzenek kuruyorlar ve ağacın ölmesini en azından ertelemeye çalışıyorlar. Bak karşıda da var mesela. Kocaman bir ağaç yan yatmış. Kurtarmaya çalışıyor. O yüzden tabiata hani o daha önceden size anlattığım Şintoizm dininin getirmiş olduğu herhangi bir canlının ya da cansızın ruhu ve bir hissiyatı olabileceğine saygı duydukları için doğayı da böyle koruyorlar. Giriş yaptığım kapıdan çıktım ve size bir sır vereyim. Bence o tapınağa girmeye gerek yok. O kadar 600 yen vereceğinize bahçesini ve tapınağına olduğu yere kadar gidip parkı dolaşabilirsiniz. Ben bu kısmını daha çok beğendim. Bu benim şahsi düşüncem. En azından siz videoda görmüş oldunuz. Aklınızda bulunsun ve günün artık en önemli tapınağına gidiyoruz. Ryoanji'den çıkıp Kinkakuji Golden Pavilion diye geçen altın tapınağı. Bu bölgeyi çok beğendim. Aslında otobüste de gidebilirdim ama 15-20 dakika yürüme mesafesindeymiş. Hem doğası çok güzel, hem sessiz, hem sakin. Oldukça güzel bir yer olduğundan dolayı hadi bakalım deniz dedim, taban may. Böyle tabiata doyarak bir 20 dakika yürüyelim. Vallahi böyle 15-20 dakikadır yürüyorum. Çok sakin mahalleleri geçe geçe artık tapınağa gelmek üzereyim. Ne kadar tatlı evler var. Ve şu mesela hasır olayı var ya, pencerelerin önünde görüyorsunuz. Tarihi kentlerinde de var. Kent merkezlerinde. Buralarda da gördüm. Demek ki bayağı Japonların kültüründe bu hasır panjur olayı var. Arkamdaki yine her tapınakta olduğu gibi ahşap kadim bir tarih kokan kapıyı geçtim ve biletimi almak üzere. Şimdi gişelere doğru gidiyorum. Buraya da girişte 500-600 yen bir para ödeyeceğim. Düşünsenize bak, ben buraya mesela gezmeye geliyorum. İnsanlar buraya ibadet etmeye geliyorlar. No videos. Bak tam dediğim şey işte. Dedim ve videoyu kapattırdılar. İnsanlar ibadet etmeye geliyor mesela buraya. Bense bir video çekmeye geliyorum. Ne kadar farklı bakış açılarımız. Ben de bu insanlar yerinde burada doğabilirdim ya da sen de. Empati yapmak lazım. Ama mesela şu an bir şey demiyorlar. Nedense orada karıştılar. Herkes çatır çatır da video çekiyor. Geldik. Altın Tapınak'tayız. Gerçekten en güzeli dedikleri kadar varmış bu. Tamamen altından diyebiliyorum. Saf altın.
Bu tapınak neden bu kadar meşhur? Çünkü bu tapınak dostlar dışı tamamen altın varaklarla kaplı ve aslında vakti zamanında üst düzey bir abinin kendi sarayıymış, kafa dinlediği yermiş. Sonra demiş ki ben öldüğümde burayı tapınak yapın. Öldükten sonra vasiyetini dinlemişler. Bu 3 katlı ev tapınak olmuş. Dışındakiler tamamen altın kaplama. İçeride de yine altın kaplı bir sürü şeyler var ama giremiyorsunuz. Çok büyüleyici, göz alıcı. Gerçekten hani buralara kadar gelmişken muadilini göremeyeceğiniz nadide bir eser. Ama buradaki hikayede beni en çok düşündüren, düşünsenize düne kadar ev olan bir yapı bir süre sonra dini mabet oluyor. Şöyle etrafından dolaşarak gidiyorum, bak hiçbir yere giremiyorsun. Ama yani bu altın bu kadar güzel görünen hani genelde altının ben şeyini çok sevmiyorum. Mat, biraz mat görünüyor. Hani o albenisi çok hoşuma gitmiyor ama bu adam çok iyi yapmış, çok iyi işlemiş. Böyle etrafından sadece dolaşabiliyorsunuz. Dokunmanız dahi yasak. Şimdi pek tabii ki Kyoto'da daha görülecek bir sürü tapınak var. Ben daha önceden birçoğunu gezdim. Aynı zamanda hani sizler buraya gelseniz tatil yapmaya gelirsiniz ama ben hem bir yandan geziyorum hem bir yandan çekim yapıyorum. Çok uzun zamanlar harcıyorum. O yüzden daha önceden birçok gördüğüm yeri sizlere şu an aktarmadım. Eğer yine söylüyorum buraya gelecekseniz açıklamaya bıraktığım web sitemdeki yazıları bölge bölge size önerdiğim otellere kadar bakmadan plan yapmayın. Kyoto için en az 3 gün ayırın. Çünkü bu 3 gün anca yetecektir. Emin olabilirsiniz buna. Şimdi çok acıktım. Artık dilim damağım kurudu aynı zamanda. Gidip güzel bir yerde günün hakkını verip yemek yemek istiyorum. Vallahi son kez bir ramen yiyeyim dedim. Kyoto'dan ayrılmadan böyle bir restoran buldum. Yine gitmeden son kez bir ramenimi yiyeyim dedim. Buna da 900 vereceğim, yani 8 dolar falan. En çok bunu özleyeceğim. Ve Deniz Pehlivan yine sırtına, çantasına, evine aldı, yollara düşer. Artık sabah size videoyu başlattım terminalden. Çantalarımı buradaki kilitlediğim dolaplara bırakmıştım. Aldım ve şimdi artık Osaka'ya, akabinde de Kobe, Nara vesaire kafama göre takılacağım. Yolculuklara başlayacağım. Kyoto'yu 3 bölümde elimden geldiğince anlattığımı düşünüyorum. İnşallah buralara gelecek olan insanlara rehber olmuştur. Yine söylediğim gibi açıklamaya bıraktığım her şeyi okuyun ki onlar size buralara gelirseniz çok büyük rehberler olacak. Gezerken ne kadar çok kullanırsanız, beni anarsanız o kadar mutlu olurum. Öyle. Şimdilik benden bu kadar. Yine enerjimiz tam, gençliğimiz yerinde. Sonraki rota için hazırız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.